Mühendis Hanım kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Teknik resim derslerimizin dördüncüsüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte iz düşümleri inceleyeceğiz. Alın, epür bunları inceleyeceğiz ve aynı zamanda aslında ön, yan, üst görünüşe de geçmiş olacağız diyebilirim. O zaman sizleri hiç bekletmeden dersimize geçelim. Öncelikle arkadaşlar kağıdımı ortadan ikiye ayırmak istiyorum. Rastgele bir ayrım yapacağım. Evet arkadaşlar. Şuraya görmüş olduğunuz gibi bir A parçasının koordinatlarını verdim. 3, 5, 2. Alın nedir dedim. Öncelikle tabii ki de X, Y, Z düzlemimizi çizmemiz gerekiyor. Hemen şuraya çizelim. Şu X'imiz olsun. Bu Y'miz olsun. Şöyle birazcık daha uzun yapalım. Ve son olarak da tabii ki de Z'mizi çizelim. Tamamdır. Şöyle belirtelim. Burası X. Burası Y. Ve burası da Z arkadaşlar. Şurası da orijinimiz. İlk olarak X düzlemi üzerindeki 3 sayısını ifade etmek istiyorum. Şöyle görmüş olduğunuz gibi 1, 2, 3 buraya denk geliyor. Hemen bu noktayı işaretledim. Ardından Y koordinatımda bir 5 olduğu belirtiliyor. Hemen 5'in üstüne geliyorum. Şöyle tam sıfırı orijine değdiriyorum. Şurası 5. Burayı da işaretledim. Ve Z üzerinde de 2'yi gösteriyor. Hemen şuradan 1, 2 bu noktayı da işaretliyorum. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar yani çok fazla anlamlandıramadığımız 3 farklı ayrı yerde noktalar çıktı. Peki biz bunu nasıl birleştireceğiz? Hemen şu yöntemi uygulayacağız arkadaşlar. Basit bir şey. Görmüş olduğunuz gibi T cetvelim sağlam yerinde duruyor. Şöyle. Cetvelimi şöyle oynatıyorum. Bakın sadece gönyemi oynattım. Ve buradaki noktanın üzerine getirdim. Hemen Z'nin üzerinde olan yere şöyle çizikler çiziyorum. Ama 2'ye kadar. Neden? Çünkü burada biz 2'ye kadar saydık. Burada Z'mizin 2 olduğunu belirtti. 1, 2 buraya geldik bıraktık. Burayı işaretliyoruz ve burayı da tamamlıyoruz hemen. Bu şekilde tamamladık arkadaşlar. Şimdi aynı şeyi burada da uygulayacağız. Bize y'mizi 5 olarak vermişti. Ve bizim de yine buradan x üzerinden 5'e kadar gitmemiz gerekiyor. Geldik ve hemen bunu da birleştiriyoruz x düzlemi üzerinde. Ve bu noktayı da işaretliyoruz şu şekilde. Geriye ne kaldı? Z ile y düzlemindeki yan görünüşümüz kaldı diyebilirim aslında. Şimdi onu da hemen ifade edelim arkadaşlar. Bu sefer yapacağımız şey yine aslında aynı gibi ama bu sefer ne yapacağım? T cetvelimi oynatacağım. Şu şekilde yukarıya çıktım arkadaşlar. Buradan böyle bir ikilik yine çünkü 2 santimdi. 2'ye kadar çiziyorum. İşaretliyorum ve burayı da aşağıya indiriyorum arkadaşlar. Yani aslında görmüş olduğunuz gibi çok kolay. Geriye ne kaldı? Şu taraftaki görünüşler kaldı. Hemen onları da çizelim. Bunu şuradan çizmiştik. Bunu böyle uzatıp gönyemi yine 2 santim kadar. Görmüş olduğunuz gibi 1, 2 geldim buraya işaretledim ve yine burayı birleştiriyorum.
Sonra son olarak da burayı birleştirmek kaldı. Bu şekilde arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi 3, 5, hatta şurayı da A olarak yazalım. İsmi A olduğu için. Basit bir şekilde ifade etmiş olduk. Şimdi epür olarak bu parçayı ifade edeceğiz. Yani ön, yan ve üst görünüşünü çizeceğiz. Şu şekilde epür soru işareti koyuyorum. İlk olarak tabii ki de X, Y, Z düzlemimizi çizmemiz gerekiyor. Hemen şu şekilde rastgele çiziyorum. Çizdim. Birazcık daha şunu aslında ortalasak. Evet, şöyle kabaca çizdik. Hemen buraya yazalım. X, Y ve Z. Şimdi ekrana arkadaşlar epür ile ilgili müthiş bir video buldum. Bunu koyacağım. Bulduğum sitenin açıklama kısmında linkini de bırakacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Orada da güzel bir anlatım yapmışlar. Evet arkadaşlar, videoda gördüğünüz gibi resmen şuralar şöyle açıldı. Yani 3 boyutlu düzlemden bir anda 1 boyutlu bir düzleme geçiş yaptık. Şimdi arkadaşlar öncelikle ben bu parçaya nereden bakıyorum? Ön görünüşünü nasıl anlayacağım? Şimdi arkadaşlar ben bu parçaya bakıyorum. Ben bu parçanın şu yüzeyini görüyorum. Şu yüzeyini de görüyorum. Bu yüzeyini de görüyorum. Ben şimdi buradan mı bakıyorum? Yoksa buradan mı? Buradan mı? Bunu anlamanın en kolay yolu, bir cisme baktığınızda en çok görebildiğiniz yüzey sizin bakış alanınızdır. Ve ben şu anda en çok gördüğüm alan şu görmüş olduğunuz alan arkadaşlar. Ben şu görmüş olduğunuz alanı en çok görüyorum ve bu da demek oluyor ki bu parçanın ön yüzeyi burası. O zaman ön yüzeyime bakıyorum. Ön yüzeyim nerede arkadaşlar? X ve Y'de. Neden? Çünkü görmüş olduğunuz gibi bunu böyle uzatacak olursam X ve Y'den ben çıkarmıştım zaten. Buradan aklınızda da kalabilir. O zaman X ve Y düzlemi üzerinde ben bu parçayı ifade edeceğim. Neydi burası? Burası 3 santimdi. Burası 5 ve şurası da 2 santimdi. O zaman bunu ifade edelim. 1, 2, 3. Buradan 5 santim yukarı çıkacağız. Görmüş olduğunuz gibi ve buraları birleştiriyoruz tabii ki de. Bu şekilde arkadaşlar ön yüzeyimi çıkarmış oldum. Şimdi yan yüzeyimi çıkarmak istiyorum. Yan yüzeyim görmüş olduğunuz gibi bu taraf. Tabi diğer tarafı göremiyoruz ama bu taraf. Bu tarafa bakıyorum. Bu taraf arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Y ve Z'nin üzerinde. Hani şimdi diyeceksiniz ki X'te de hani bir noktası var ama arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi uzunluk Z üzerinde. Görmüş olduğunuz gibi buranın uzunluğu, yani şu yüzeydi kastediyorum. Arka kısımdaki arka kısmı kastetmiyorum. Şurasının uzunluğu arkadaşlar. Bakın şu noktadan uzunluk Z üzerinde. Buradan gösterirsek daha sizin için anlayabileceğiniz şekilde olur. Yani yükseklikte Y'nin üzerinde olduğu için Y ve Z'ye çizeceğiz bunu da arkadaşlar. Burası 2 santimdi ve burasının yüksekliği de 5'ti arkadaşlar. Hemen bunu burada ifade edelim. 2 görmüş olduğunuz gibi burası ve 5 de burası. Burada yan yüzeyimiz arkadaşlar. Şimdi üste bakıyoruz.
Videoda da görmüş olduğunuz gibi üst düzlemi, yani şu şekilde açtığımızda aslında alt tabanı kastediyorum. Şöyle alt tarafta kalıyor arkadaşlar. Ki biz zaten üst tarafı da alttan yola çıkarak çizmiştik. Çünkü Z'imizin üzerindeydi. X buradaydı. Böyle böyle ilerledik. Yani şu şekilde açılmış halini kitap gibi böyle 3 boyutlu düzlemden tek boyutlu düzleme aktarılmış gibi olduğu için hani şu kağıdı da şöyle kıvırsak, mesela yan yüzeyi böyle kıvırsak ve şu taraftan da altı kıvırsak hemen bir dikdörtgenler prizması elde etmiş oluruz. O yüzden ön, yan ve üst tarafı da buraya çizeceğim arkadaşlar şimdi. Üst düzlemim, ölçülerim 3'e 2 idi. Bunu da hemen burada ifade edelim. Ki zaten şöyle de hemen buradan işaretlersek ve şu kısma da şöyle bir çizgi çekiyoruz. Bu şekilde. Şöyle daha belirgin edelim noktalarımızı. Ve arkadaşlar parçamızı ön, yan ve üst görünüşünü bu şekilde X, Y, Z düzleminde göstermiş olduk. Umarım videom sizlere faydalı olabilmiştir. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.